7. yüzyılda İslam alemi şekillenirken günümüz Avrupa'sında temelleri atılıyordu. Müslümanlar İspanya'dan Orta Asya'nın bozkırlarına uzanan bir imparatorluk kurmuşlardı. 751 yılına geldiğimizde ise Avrupa'da yeni bir çağ başlıyordu. Şarlman Çağı. Şarlman'ın babası Kısa Pepin, Şarlman Çağı'nın temellerini atmıştı. Pepin'in Franklar Kralı 3. Hilderik'i tahttan indirmeyi başarmasıyla Kasım'da Soissonos'ta toplanan krallık asilleri oy çokluğu ile Pepin'i Frank Kralı olarak onayladılar. Pepin, Frank Krallığındaki bir devlet adamı ve sonra kral olmuştu. Önce saray nazırı unvanları ile Frank Krallığını fiilen yönetmiş ve 765'te de kendisi Frank Krallığı tahtına geçmişti. Böylece Coralange hanedanından ilk hükümdar olmuştu. 754 yılında yeni papa olan 2. Stephanus'un Roma'yı işgal etmekle tehdit eden Lombardlara karşı Kısa Pepin'den askeri destek istedi. 26 Temmuz'da Pepin için San Denis Bazilikası'nda dini taç giydirilmesi yapıldı. Artık Papa tarafından kutsanmış bir kraldı. Ekim'de Pepin'in Lombardlara bir elçi heyeti göndermesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 755-758 yılları arasında Lombardlar üzerine 4 sefer gerçekleştirdi ve hepsinde başarılı olmaya muvaffak oldu. 759 yılında Güney Fransa'da Narbonne merkezli yerleşmiş olan Müslüman Araplara saldırılıp onların bu arazilerden çıkartılmasını sağladı. Narbonne'u topraklarına kattı. 761 yılında son bağımsız Akitanya dükü olan Wavre üzerine bu düklüğü Franklara bağlamak için yapılan 8 askeri seferden ilkini başlattı. 761'deki seferde Pepin ordusu Clermont-Ferrand'ın büyük bir kısmını ve burada bulunan Notre-Dame-de-Port adlı katedrali yakıp yıktı. Bu katedrali yakması dolayısıyla Katolik Kilisesi tarafından Pepin ikaz edildi ve bunun tekrarında aforoz edileceği bildirildi. Bu ikaza uyan Pepin yaktığı şehri yeniden yapıp imar ettirdi. 768 yılının 4 Eylül'ünde Kısa Pepin hastalanıp San Denis Manastırı'nda öldü. Ölümü üzerine Frank Krallığı iki oğlu tarafından paylaşıldı. Kuzeyde Şarlman, güneyde ise Karloman ülkenin idaresini devraldı. Karloman
3 yıl sonra ölünce Şarlman kardeşinin payına el koydu ve babası Pepin'den daha güçlü bir yayılma politikası izledi. Papa 1. Hadrianus'un talebi üzerine Şarlman 773 yılında Alpleri aşarak Lombard Krallığını tümüyle yok ederek kendi ülkesine kattı. Ardından Bavyera üzerine sefere çıktı. Bavyera Dükü Tassilo, Şarlman'ın hükümdarlığını kabul etmek zorunda kaldı ve daha sonra da ihanet iddiasıyla kuşkulu bir yargılamanın ardından tahtından indirildi. Böylece Şarlman, Bavyera Dükü unvanını gasp etmişti. Şansı 778'deki İspanya seferinde döndü. Şarlman bu seferlerden sonra gözünü güneydeki Müslümanların üzerine dikmişti. İspanya üzerine sefere çıktı. Lakin şansı 778'deki İspanya seferinde döndü. Orada Roncesvales'te yüzyıllar boyunca Fransız gezgin şairlerin Roland efsanesi adıyla ölümsüzleştireceği bir yenilgiye uğradı. Şarlman, Müslümanların İspanya'sını fethedemese de Pirenelerin güneyinde ve Ebro Irmağı'nın kuzeyinde bir sınır bölgesi oluşturmaya muvaffak oldu. Ardından Şarlman'ın putperest Saksonlara karşı açtığı savaş tam anlamıyla Haçlı Seferi'ne dönüştü. Bu da Sakson topraklarının yağmalanmasına, yıkılıp yakılmasına yol açtı ve sonunda Sakson liderler çaresiz vaftiz edilmeyi kabul ederek Frank Krallığına boyun eğdiler. Ataları gibi Şarlman da ünlü Roma siyasetini uyguladı. Yenik düşürdüğü ulusların savaşçılarını kendi ordularına aldı. Böylece çeşitli halklardan bir kuvvet meydana getirdi ve bunlar imparatorun gelecekteki fetihlerine ganimetten paylarını aldılar. Milattan sonra 800'e gelindiğinde Şarlman hemen hemen tüm Hristiyan Avrupa'yı avucunun içine almıştı ve hükmediyordu. Geniş topraklarındaki Frank mahkemelerinde Frank yasası uygulanıyordu. Birleşmiş bir Hristiyan İmparatorluğu'nun başı olarak Şarlman kendini Bizans İmparatorluğu'na denk görüyordu ve zamanla Bizanslar tarafından da Batı'nın imparatoru olarak tanındı. Şarlman'ın miras aldığı Frank Krallığı Pirine dağlarının kuzeyi boyunda neredeyse Batı Avrupa'nın tümüne yayıldı. Hakimiyetinin ilk yıllarında krallığının sınırları Almanya, İspanya ve İtalya'ya doğru genişletmeyi başardı. Papa tarafından 25 Aralık 800 tarihinde Roma'da Aziz Petrus Bazilikası'nda taç giydirilerek Kutsal Roma İmparatoru yapıldı. Kurduğu devlette Batı Roma İmparatorluğu'nun varisi sayıldı. Kutsal Roma İmparatoru olan Şarlman bugünkü Almanya'yı fethetti. Lombardları püskürttü, ardından Sakson, Angola, Cermen ve Got kabilelerinden askerler toplayarak orta büyüklükteki bir orduyla Fransa ve Avusturya'yı fethetti. Böylece Şarlman, Roma İmparatoru, Sakson, Frank, Lombard, Anglo, Cermen, Got ve Slav kralı oldu. Hristiyanlık dinini kılıç ve ateşle Saksonya'ya kabul ettirdi. Öte yandan Şarlman bir yandan imparatorluğunun siyasal gücünü arttırmaya çalışırken bir yandan da ülkesinin kültürel birikimini zenginleştirmeye çalıştı. Bu amaçla Aachen'de yaptırdığı sarayına Avrupa'nın birçok ülkesinden aydın ve sanatçıları topladı. Bir saray kitaplığı ile şövalyelerin eğitimi için bir akademi kurdu. Hristiyanlığın yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla çok sayıda kilise ve manastır inşa ettirdi. Bunun yanında eski el yazması bilim ve din kitaplarıyla İncil'i yeniden yazdırarak çoğaltılmalarını sağladı. 813 yılında Aachen'de oğlu 1. Ludwig'e taç giydiren Şarlman 28 Ocak 814 tarihinde hayatını kaybetti.